Merhabalar. Yeni bir Türkçe indikatör anlatımları videosuyla daha beraberiz. Bugün sizlere Tilson T3 Moving Average hareketli ortalama indikatörünün özet bir anlatımını yapmak istiyorum. Öncelikle kısa bilgilerle başlayalım. Tilson hareketli ortalama indikatörü ne işe yarar, neyle alakalı diye. Geliştirici Tim Tilson tarafından Ocak 1988'de Stocks and Commodities dergisinde tanıtıldı. Buradaki asıl amaç daha düzgün sinyaller alabilmek için smoothing yani yumuşatma tekniğini kullanmaktı. Tabii ki sadece bunu yapmadı Tilson. İçinde birçok karmaşık hesap da var. Çok kısa değineceğim tabii ki. Öncelikle şunu söyleyelim. Birçok hareketli ortalama veya trend takip indikatörü gibi bu da bir trend takip indikatörü aslında. Trendi gösteriyor. Bir hareketli ortalama gibi düşünün. Yatay piyasalarda çok etkili değil ama trend piyasalarında son derece etkili, belki de en etkililerinden bir tanesi. TMA veya T3 olarak da biliniyor. Tek çizgiden oluşan bir hareketli ortalama aslında. Bir kombinasyon. Formülasyonda EMA dediğimiz üssel hareketli ortalamalar ve DEMA dediğimiz Double Exponential Moving Average yani çiftli üssel hareketli ortalamalar kullanılıyor. Ve bunları da tek başına böyle kullanmıyor. Bunların küplerini alarak kullanıyor. Üçüncü derece fonksiyonlarının binom açılımlarıyla alakalı şeyler yapıyor. Yani aslında içinde biraz Fibonacci de var. Tıpkı iç içe giydirmeyle alakalı, iç içe üst üste fonksiyonları, hareketli ortalamaları birbirinin içine giydirmeyle alakalı. Tıpkı mavilim indikatöründe yaptığımız gibi onun özet anlatımında da bulabilirsiniz bunu. Tilson indikatörlerde hareketli ortalamaların iki temel sorununu gidermeye çalışıyor. Bir, sürekli zigzaglar çizmesini önleyerek hatalı sinyallerin yani pürüzlerin öne geçmek istiyor. Yani şöyle, kapanış değeri bir hareketli ortalamanın üstünde, bir altında, bir üstünde sürekli alsatlar veren bir halden çıkarmak birinci amacı. İkinci amacı da gecikmeyi azaltmak. Hareketli ortalamaların en önemli problemi, basit hareketli ortalamadan sonra diğerlerinin çıkma sebebi de budur. En önemli problemi gecikmesidir. Yani fiyata göre belirlendiği için fiyat oluşumundan sonra ortaya çıkar hareketli ortalamanın hareketi. Bu amaçla üssel hareketli ortalamaları iç içe birbirine giydirme tekniğinden yararlanılmıştır. Bu teknikte mavilim indikatörünün anlatımında bahsetmiştim. Sağ üstte çıkacaktır şimdi linki. Bahsettiğim dergi ve Tim Tilson'ın kendi kaleminden yazısı, açıklamaları burada var. Dokümanı internette siz de bulabilirsiniz. Ocak 98 yılına ait, Tim Tilson'a ait bir yazı ve indikatörün tanımını ve tanıtımıyla alakalı. Burada Metastock kodunu da paylaşmış. Bakın, böyle bir fonksiyonun 3. derece denklemini alarak, açılımını yaparak aslında sonuca varmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi iç içe hareketli ortalamaları birbirine giydiriyor. Bu Matrix kodu da yaklaşık olarak aynı. Matrix kodunu yaklaşık 1,5 sene önce Twitter adresimden paylaşmıştım. TradingView'da ise birkaç ay önce yayınladık. Kodlar zaten açık. İsteyen buradan kullanabilir ve paylaşabilir. Şimdi burada örneklerini göstermiş. Görüyorsunuz Tilson'la alakalı. Burada önemli bir nokta var. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Özet bir anlatım yapmak istiyorum. Burada evet birçok hareketli ortalamayla karşılaştırmış ve Tilson burada parametre olarak yani uzunluk olarak, periyod olarak 5'in optimal bir seviye olduğunu düşünmüş ve buna karar vermiş. Ve bu volume dediğimiz ikinci bir parametresi daha var. Onu da 0,7 olarak almayı tavsiye etmiş. Bunların detaylarına şimdi gireceğiz. Neler olduğunu dediğim gibi bu sayıyı internetten bularak siz de okuyup inceleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlara yardımcı olurum. Bana Twitter'dan ulaşabilirler. Evet, Tilson'da parametrelerin ayarlanmasıyla başlayacağız. Örneklerle de göstereceğim. İlk önce değişkenlerimiz var. Bizim 2 tane değişkenimiz var burada. İndikatörün standart versiyonunda 2 tane değişken var. Bir tanesi periyodu yani uzunluğu dediğimiz kaç periyotluk bir data ile hesaplandı. İkincisi de volume factor dediğimiz şey. Bunu hacim faktörü olarak en başta çevirmişler. Ben de başlarda öyle çevirmiştim ama
işin detayını daha sonra araştırdıktan sonra öyle olmadığını gördüm. Yani buradaki volume'u bizim işte kumandalardaki ses tuşundaki volume gibi düşünün. Yani buradaki hacmi tam olarak anladığımız hacim değil. Yani bahsettiğimiz lot sayısı ya da işte birim sayısı fiyatla çarpılmış hali falan değil. Ses gibi düşünün. Burada hatta önemli nokta şu. Periyotta işte renk değişimleriyle al-satlarda kısa vadelerde küçük değerler seçilmeli. Mesela 5 gibi Tim Tillson'ın tavsiye ettiği veya 7-8 gibi bu değerleri aldırıyor. Fiyat etkileşimleriyle yapılan al-satlarda daha yüksek değerler seçilebilir diyor. Volume factor dediğimiz birazdan bahsedeceğiz. Hemen bunun akabinde göstereceğim. Sıfır değeri yani sıfırla bir arasında genelde değerler tavsiye ediliyor ama 2'ye kadar da kullanılabiliyor. Ama sıfır değeri EMA yani üssel hareketli ortalamanın üçlü üssel hareketli ortalama triple yani bunun küpü gibi düşünün. Üssel hareketli ortalamanın küpü gibi davranmasını sağlıyor. Yani direkt EMA gibi değil o hareketli ortalamanın küpü gibi davranmasını da sağlıyor eğer volume factor'ı 0 yaparsanız. Eğer 1 yaparsanız da DEMA yani Double Exponential Moving Average gibi bunun küpü gibi davranmasını sağlıyor. Ha, ne demek istiyorum? Şöyle basitçe söyleyeyim herkes daha rahat anlasın. EMA ve DEMA. DEMA biraz daha hassastır. Daha çabuk tepki verir. Daha hızlı tepkiler alırsınız. EMA sıradan basit ortalamaya göre son günlerin değerinin daha fazla olması sebebiyle daha hızlı hareket eder basit hareketli ortalamaya göre. Ama DEMA çok daha hızlı öyle düşünün. Yani sıfıra yakın değerler seçerseniz volume factor'ı EMA'ya benzetecek bunu. 1'e yakın değerler seçerseniz çok daha hassas olan DEMA'ya. Şimdi bununla ilgili bir iki taktik verelim. Şu an Bitcoin'in günlük sayfasındayız, günlük grafiğindeyiz. Bu arada Tilson T3 yani neredeyse her piyasada mükemmel çalışıyor. Yani gayet güzel sinyaller alabiliyorsunuz. İnsanlar etkileniyor ve gerçekten çok faydasını gördüklerini söylüyorlar. Birçok geri dönüş alıyorum. Burada gördüğünüz gibi Tilson'ın orijinal ayarlarında tek bir çizgi var. Yani tek bir hareketli ortalama. Fakat ben TradingView'a bunu yüklerken ekstra görünmeyen bir çizgi daha yaptım. Ondan daha sonra bahsedeceğim. Yani onu şurada görebilirsiniz. Show Fibonacci Ratio Line dediğinizde ikinci bir çizgi de oluşturacaktır. Burada ilk iki rakam 8 ve 0,7 şu an görmekte olduğunuz kırmızı ve yeşil Tilson çizgisine ait. Yani biz daha sonraki değerleri işte şu an 21 gözüküyor da orijinalinde o da farklı sayıda. Ben onu sanırım 5 diye orijinalinde bırakmıştım. Onu da orijinal haline getirelim. Evet. Ama şu anki grafiğe zaten üçüncü ve dördüncü sayıların, parametrelerin şu anki grafikle alakası yok. Az önce bahsettiğimiz periyot 8 varsayılan değer bu. İkincisi de hacim faktörü ya da volume faktör dediğimiz bu DEMA ile EMA arasındaki geçişi sağlayan 0,7 değeri de bu. Ne demiştik? 0,7'yi küçültürseniz bu bir exponential moving average'ın küpü şeklinde davranır. Yani üstel hareketli ortalamanın. Bunu 1 yaparsanız da DEMA'nın. Yani daha hızlı tepki verir aslında 1 yaparsanız. Ama bu her zaman işimize yaramaz. Şimdi ne demek istediğimi göstermek istiyorum. Mesela bakın şu an biraz yana çekelim. Ben 0,7'yi 1 yapacağım. Daha hızlı tepki verecek mi bakalım anlayalım. Çünkü DEMA dediğimiz Double Exponential Moving Average çok daha hızlı tepki aldırır. Evet görüyorsunuz bakın daha çabuk sat sinyali verdi. Ama fiyatlar daha çok yaklaştı kapanış değerlerine. Sıfır yaptığımızda da üssel hareketli ortalamanın küpü gibi davranacak. Bakın böyle bir durumu kaçırdı. O yüzden bunun ayarını iyi yapmak gerekiyor. Tim Tilson bunu varsayılan olarak 0,7 yapmış. Yani biraz daha DEMA'ya yakın. Yani biraz daha hızlı hareket etsin, gecikmeyi azaltsın. İşte bakın bu gecikmeyi bir yaptığınızda bayağı bir geriye çekiyorsunuz. Ama tabii bunu 0,7 olarak kullanmanızı tavsiye ediyor. Ben de kendi kullanımlarımı size söyleyeceğim. Kendi yani nerede nasıl kullandığımı size anlatmaya çalışacağım burada. Şimdi evet olaya başlıyoruz. Ne dedik? 8 ve 0,7. 8 diye bahsettiğimiz değer klasik hareketli ortalamalarda olduğu gibi siz bunu uzatırsanız bakın geç tepki alırsınız. Ama geç tepki almanıza karşılık
daha tutarlı al sat veya işte destek direnç oluşturur. Yani al satlarda gecikiriz. Fakat bakın burada nasıl bir destek, direnç, burada nasıl bir direnç olmuş. Sonra burada nasıl bir destek olmuş. Yani siz bunları uzatırsanız bu sayıları işte 21 yaparsanız destek ve direnç yönü ortaya çıkar. Ama hızlı al-sat yapmak istiyorsanız o zaman bu sayıları biraz daha küçültmemiz gerekecek. Yani bizim bu parametrelerle ilk bilmemiz gereken vadeye göre bu sayıları kısaltıp uzatmamız gerektiği, özellikle de periyodu. Ama hacim faktörünü duruma göre grafiğe yaklaştırmak istiyorsanız başka yapacaksınız. Grafikten uzaklaştırmak istiyorsanız başka. Yani 1 yaptığınızda grafiğe çok yakın değerler alacak. 0 yaptığınızda da grafiğe uzak. Yani o yüzden arada değerler sizin lehiniz olur. Şöyle söyleyeyim, şöyle bir kopya vereyim. Eğer siz bu periyodu şunu 20 falan yaptığınızda volume faktörde 0.95 ile 1'e yakın bir sayı arasında 0.99 falan alabilirsiniz. O zaman periyodu büyütmenize rağmen gecikmeyi engellemek için yani 21 yaptığımızda bakın gecikme söz konusu oluyor. Bunu engellemek için ne yapıyoruz? 0.98 yapıyoruz mesela ve bakın gecikmenin önüne geçmiş oluyoruz. Daha erken bize sinyaller verebiliyor. Tekrar edelim. Uzun yaptığınızda periyodu buradaki kırmızı ve yeşil renklerin değişmesini çok ciddiye almayın. Daha çok destek direnç olarak düşün veya kırılımlara dikkat edin. Ama eğer kısa yapıyorsanız ve ben de mesela kendi kullanımımı söyleyeyim. En çok sevdiğim gün içi trade ederken al satlarda, kısa vadelerde ben çok daha fazla sinyal verir. 0.5'e 3 şeklinde kullanıyorum. Ben burada tabii ki kırılımları, kesişimleri, fiyatın yukarı kesmesini, aşağı kesmesini dikkate almıyorum. Burada renge göre işlem yapmaya çalışıyorum. İşte kırmızı olunca sat, yeşil olunca al, kırmızı olunca sat, yeşil olunca al gibi. Buna göre işlem yapmaya çalışıyorum. Böyle olunca daha keskin hatları olan bir indikatör elde ediyorsunuz. Şimdi parametrelerden biraz bahsettik. Tekrar geri dönelim. Evet, al-sat sinyallerini nasıl alacağız? Aslında 4 tane yöntem var. Yani bu 4 yöntemle alıp satıyorlar insanlar ve genel olarak kullanılan yöntemler bu. Zaten hareketli ortalama olduğunu düşünürsek Tilson T3'ün aslında bir hareketli ortalamayla yapılan şeyler bunda da yapılabiliyor. Birinci yöntem fiyatın T3 ile kesişimi. Yani al, fiyat T3 yukarı keserse, sat, fiyat T3 aşağıya keserse. Bunu ama ne zaman dedik? Yani bunu mümkün olduğunca periyot 8 ve üstü olduğunda böyle bir şey dikkate alın. Yani siz periyodu 3-5 yaptığınızda zaten sürekli kesişecek bunlar. Çok fazla sinyal alırsınız. Yani sinyal kalitesini, daha doğrusu düzgün sinyallerin sayısını arttırmak istiyorsanız burada periyodu arttıracaksınız. Ama o zaman da gecikme yaşanıyor. Bunu da işte o volume factor ile ayarlayabilirsiniz bir nebze. İkinci yöntem T3'teki renk değişimi. Biliyorsunuz T3 iki renkli bir indikatör. Kırmızıdan yeşile dönerse al, yeşilden kırmızıya dönerse sat. Bu da etkili bir yöntem. Onu da söyleyebilirim. Yöntem 3 ise birden fazla farklı parametreleri T3 kesişimi. Bunu zaten TradingView'da az önce gösterdim. Gizlediğim bir tane daha var. Çünkü indikatör sınırlaması nedeniyle ikisini bir arada vermeye çalıştım. Üst üste açarsanız iki indikatör hakkınız gidecek. Aynı indikatörde iki tane var aslında. İkinci çizgiyi opsiyonel olarak koyabiliyorsunuz. Buradaki mantık da şu. 2 tane T3 elde ederseniz 2 T3'ün kesişimde klasik hareketli ortalamalardaki mantık geçerli. Kısa periyotlu T3 uzun periyotluyu yukarı kestiğinde al. Tam tersi kısa periyotlu uzun periyotluyu aşağı kestiğinde sat olarak sinyal alabiliyoruz. Dördüncü yöntem ise benim çok kullanmadığım ama yabancı piyasalarda kullanılan bir tarzı T3'ün fiyat ve T3 temasları yani bounce'lar dikkate alınıyor. Al sinyali T3 yukarı trenddeyken yani eğim yukarı doğruyken, yukarıya doğru dik bir şekilde tırmanıyorken, trend yukarıyken yani fiyat T3'e temas ederse tekrar oradaki bounce'tan yani sekmeden yararlanarak yükseliş beklenir. Orada al derler. Satta da aynı şekilde bu sefer T3 aşağıya doğru eğimliyken yani kırmızı renkliyken ve aşağıya doğru dik bir eğim neredeyse varken
kuvvetli bir eğim varken, kuvvetli bir aşağı trend varken fiyat zaten o sırada T3'ün altında olacaktır. T3'e tekrar yukarıya doğru çekilirse ve T3'e temas ederse burada shortlayabilirsiniz anlamında oluyor. Düşüşün devam etmesi bekleniyor. Evet, birinci yöntemden kısaca bahsediyoruz şimdi. Fiyatın T3 ile kesişimi. Şu an Borsa İstanbul'un günlük grafiğindeyiz. Burada dikkat ederseniz zaten T3'ün hareketlerini görüyorsunuz. Evet, barlar T3'ün altına indiğinde burada sat. Tekrar T3'ün üstüne çıktığında burada sat, al. Yani fiyat T3 ile kesiştiğinde, ama bakın standart değerler zaten hiç dokunmadım, 8.07 diye. Bunu eğer 5 yaparsanız, 3 yaparsanız bu kadar net kesişimler elde edemezsiniz. Yani çok yapışık gider fiyata. O yüzden yani bu 8 ve sonrasında tavsiye ettiğim bir yöntem. Şimdi bir iki örnek verelim farklı. Evet, Ripple dolar grafiğindeyiz. Burada birinci yöntemden bahsediyoruz. Bakın fiyat aşağıya kesmiş indikatörü. Burada sat veriyor. Sonrasında burada al, ufak bir fake. Burada çok yakın seyrettiği için yatay piyasada bu nedenle çok iyi çalışmaz diyoruz. Burada mesela bir sat veriyor. İşte burada al veriyor. Burada ayarı nasıl yapabiliriz? İki tane yolu var. Bir tanesi bu 8 değerini yükseltmek. 8 değerini yükseltirseniz bakın indikatör fiyatlardan biraz daha uzaklaşacak ve sat ve al noktalarını daha net verebilecek. Bakın burada olduğu gibi. Bu durumda ama gecikme yaşanacak. Bu gecikmenin önüne geçmek için 0.7 değerini bu sefer ne yapıyorum? Size az önce bahsettiğim gibi 0.85 yapıyorum mesela. Bakalım biraz daha bunu fiyatları bakın. Şimdi çok daha anlamlı oldu. Burada sürekli yan yana kesişimler vardı. Hem fiyatlara yaklaştı hem de dışına çıktı aslında. Gördüğünüz gibi böyle bir ayar yapılabilir. Bu tamamen sizin gözünüzle yapmanız gereken bir ayar. Ben kısa vadede az önce belirttiğim gibi 3'e 0.5 kullanıyorum bu değerleri. Ama uzattıkça işte Fibonacci sayılarıyla bunları değiştirebilirsiniz. İşte 13 olabilir. Ben şu an rastgele 12 verdim ama bakın 13'te gayet güzel çalışmış. Gördüğünüz gibi aşağıya kestiğinde sat, yukarı kestiğinde al ve bekle. Tekrar aşağıya kestiğinde sat. Trend olduğu zaman çok işe yarayan bir indikatör gördüğünüz gibi. Bahsettiğim gibi tüm piyasalarda gayet güzel çalışan bir indikatör. Yine orijinal varsayılan ayarlarıyla şu an Forex'teyiz. Dolar TL grafiğindeyiz. Bakın burada bir al vermiş. Sonrasında burada bir sat vermiş. Hala da aşağıya doğru. Burada aşağıya kırdı, sat, yukarı kırdı, al. Bunların matrix formüllerini videonun altında paylaşmayı düşünüyorum. Zaten vardı benim Google Drive hesabımda. Onun linkini videonun altında şu koşulların, yani üstüne çıkarsa al, altına inerse sat şeklinde matrix formüllerini sizlerle videonun altındaki açıklamalarda paylaşacağım. Şimdi ikinci yönteme geçelim. İkinci ve aslında kullanıcıların en etkili bulduğu, belki de kolay kullanabildiği için en düzgün çalıştığını düşündüğü yöntem bu olsa gerek. T3'teki renk değişimi. Yani Tilson yeşilken al pozisyonda, kırmızıya döndüğü an sat, tekrar yeşil olduğunda al, kırmızıya döndüğünde sat. Ben burada fiyat barlarını kapattım çünkü fiyat barları olursa şu an karışık gözükecekti. Şimdi vereceğim örneklerde var. Yani net olarak yeşil olduğunda al, kırmızı olduğunda sat. Bu şu anlama geliyor. Yeşil ve kırmızının anlamını da söyleyelim. Yeşil Tilson'ın bir önceki değere göre arttığını söylüyor. Yani yukarıya doğru bir eğim kazandığını söylüyor. Kırmızı da tersi şekilde Tilson'ın bir önceki indikatör değerine göre azaldığını, gitgide düştüğünü gösteriyor. Yani düşen ve yükselen renk gibi Matrix'teki ve bu çift renk sayesinde bize al-sat sinyallerini daha hızlı bir şekilde görsel olarak sunabiliyor. Türk Hava Yolları grafiğindeyiz. BIST'ten bir hissedeyiz şimdi. Burada da kullanımını göstermek istiyorum. Açıkçası ben bunu daha önce Matrix'te defalarca denedim. Renk değişimiyle alakalı bazı testler yaptım. En iyi sonucu Türk Hava Yolları günlükte muazzam bir kar getirdi. 20'ye 0.98 şeklinde aldım. 20'ye 0.98, yani en iyi renk değiştirme sonucu bu şekilde yaptığım sistem testlerinde.
Son 500 barı dikkate alarak yapılan testte en iyi. Yani burada bakın kırmızı olduğunda satıyorsunuz ve şurada yeşilde burada alıyorsunuz. Sonra aynı şekilde burada bakın yeşilde alıyorsunuz, kırmızıda satıyorsunuz. Bu değeri 20 değerini yükselttikçe daha geç sinyal verir ama karşılığında biz ne yapıyoruz? İşte bu volume dediğimiz ses tuşunu demo'ya yaklaştırıyoruz. Yani 1'e yaklaştırıyoruz. 1'e yaklaştırınca o zaman daha hızlı tepki veriyor. Orijinal standart ayarlarıyla da kullanabilirsiniz. Ha ben bunu mesela saatlik grafikte veya işte 30 dakikalık mesela 30 dakikalık 5 dakikalık grafikte bile kullanıyorum onu söyleyeyim. Yani 5 dakikalık grafikte ben bakalım iyi çalışacak mı? 3'e 0.5 olarak kullanmayı çok seviyorum. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar güzel yerlerde al-sat sinyalleri veriyor. Bu tabii ki biraz bakın aralarda ufak tefek arızalar da var. Yani parazitler de var. Ama bunu gidermek istiyorsanız 3'ü yükselteceksiniz. 4-5 yapacaksınız. İkinci bir seçenek bunu yükseltmediniz. O zaman bunu düşürün. 3'e 0.3 gibi mesela. Bakın daha stabil bir hal alıyor. Yani buradaki parazitleri gidermek istiyorsanız yapabileceğiniz iki şey var. Ama asıl renk değişiminde asıl dikkat etmeniz gereken şu uzunluk. Yani bununla oynamak. Bakın bunu yaptığımızda şu aradaki ufak tefek az önce kırmızılıklar gitti. Yani net al ve sat sinyalleri. Yani gayet insanların hayal ettiği tepe ve dipten neredeyse bu sinyalleri alabilmek mümkün. Geldik üçüncü yönteme. Birden fazla T3'ün birbiriyle kesişimi. İşte fotoğrafta görüyorsunuz. Bakın burada İki tane T3 çizgisi var. Zaten ne demiştik? TradingView'da ben aslında iki tane çizgi koydum. Birini gizledim. İlk iki değer 8 ve 0.5 mesela. 8 ve 0.7 orijinalinde. Normal kırmızı yeşil olan orijinal Tilson'ın değeri. Ama dünya piyasasında çok kullanılan 5'e 0.618 değeri de var. T5 olarak da kullanılıyor. 5'e 0.618 olanı da üzerine ekleyebiliyorsunuz sadece bir tuşa basarak. Onu şimdi göstereceğim. Burada anlatmak istediğim şu. Klasik hareketli ortalamalarda bir kural vardır. Kısa hareketli ortalama uzunu yukarı keserse, burada kısa olan yeşil, uzun olan mor mavi olan, yukarı kestiğinde al, bakın burada al veriyor. Bu tam tersi, kısa olan uzun olanı aşağı kestiğinde sat, burada sat veriyor. Tabii bu değerler şu anda ben öylesine rahat gözüksün diye aralarını açtım. Normalde optimum değerler verirseniz daha erken al ve sat sinyalleri bulabilirsiniz, elde edebilirsiniz. Bu da son derece bence başarılı bir al-sat yöntemi. Şimdi bir iki tane örnek verelim. Çok fazla örnek veremiyorum çünkü özet bir anlatım olsun istiyorum. Çok sıkmak istemiyorum sizleri. Şimdi örneğimize geçelim. Evet, saatlik Brent grafiğindeyiz. Bu arada Tilson'ı kapattım tekrar açmak için. Nasıl açıldığını bulamayan arkadaşlar vardı. Burada göstergelere bastığınızda halka açık kitaplık seçiliyse Tilson yazdığınızda veya T3 yazdığınızda T3 yazalım. Yani T3 çok fazla çıkıyor. Tilson yazalım. Tilson Evet, Tilson T3 Moving Average by Kıvanç. Bu by Kıvanç yazısını da sizin daha kolay bulabilmeniz için aslında koyuyorum. Normalde çok hoşuma gitmiyor, çok kalabalık oluyor ama bunu koymak durumunda kaldım. Onu da belirtmek isterim. Evet, bunu açtık. Orijinal ayarlarıyla karşımıza çıktı. 807, 5 ve 0618. Gizli olan ikinci çizginin parametreleri bunlar. Ayarlar tuşuna bastığımızda Show T3 Fibonacci Ratio Line. Fibonacci Ratio Line derken çok kullanıldığı için Volume Factor'ı 0.618 aldım. Ve biraz daha bunu kısalttım. Evet bakın. Evet ikisinin kesişiminden belli al-sat sinyalleri elde edebiliyoruz. Bakın burada kısa olan 5 uzunluklu 5 periyotlu mavi mor olan, uzun olan da bizim orijinal Tilson T3 yeşil kırmızı çizgimiz. Bunların aralarını açarsanız daha az sinyal alırsınız, daha net ama gecikir.
Eğer gecikmesini istemiyorsanız birbirine yakın seçmelisiniz. Fakat ben şu an gözle bakıyorum da çok fazla mesela buralarda al-sat sinyali veriyor. Bu paraziti, pürüzü gidermek adına bakın trend olan yerlerde düşüş trendi veya mesela burada düşüş trendi var, yükseliş trendi şu an görüyorum. Mesela burada var yükseliş trendi. Bakın nasıl da hemen yukarı kesmiş, al vermiş kısa periyotlu olan ve uzun süre sizi götürmüş neredeyse zirveye kadar ve oradan tekrar aşağı trend başlamış. Kısa periyotlu olan uzunun altına inince sat vermiş ve ta diplere kadar sizi taşımış. Ama görüyorsunuz ilk başta da bahsetmiştim. Yatay piyasada çoğu indikatör ve çoğu trend takip indikatörü olduğu gibi Tilson hareketli ortalaması da fazlasıyla hatalı sinyaller verebiliyor. O yüzden trendde mükemmel çalışıyor, onu söyleyebilirim. Ama şöyle düşünün, bunu da önlemenin yolu bu değerlerle oynamak. Yani bu kadar çok sinyal almak istemiyorsanız o zaman bunların aralarını açmalısınız. Yani sizin bu 8 değil de mesela bunu 13'e çıkarabilirsiniz. Bakın şimdi daha net araları açıldı. Bakın şuradaki parazitleri gidermek için ne yapabiliriz? Onun için de mesela 0.7 ve 0.618 değerleriyle oynayabiliriz. Şimdi bu 5'teki 0.618'i ben 0.5 yapayım. Biraz daha EMA'ya yaklaşalım ilk başta anlattığım gibi. Bakın şuralar biraz daha giderildi. Hatta biraz daha o zaman bunu 0.5 değil de 0.3 yapalım. Biraz daha EMA'ya yaklaşalım. Evet bakın buralardaki parazitlerin çoğu gitti. Yani yatayda bile şu anda bekle pozisyonunda kalır. Yani bu tamamen gözle ayırt edebileceğiniz, hesaplayabileceğiniz, dikkat edebileceğiniz bir olay. Başka bir örnek daha verelim. Bu sefer de kriptodan olsun. Evet, Tron Bitcoin Binance'teyiz. 4 saatlik chart. Burada ne yapıyorduk? İşte göstergelere giriyorduk. Göstergelerde Tilson yazdığınızda zaten yanında Kıvanç yazan bunu açıyoruz. Tek çizgi çıkıyor. İkinci çizgiyi açmak için ayarlara giriyoruz. Burada Show Fibonacci Line deniyor. Burada evet mesela burada sıkı bir düşüş trendi görüyoruz Tron'da. Bu trendde kalabilmek için özellikle mesela bunu 21 yapmayı düşünüyorum. Diğerini de 8 yapayım. Hatta şunu da 0.5 yapalım. Biraz daha hassasiyetini azaltıyorum. Fiyatla yapışıklığı gitsin diye. Evet. Gördüğünüz gibi iki çizgi gayet güzel bize al sat sinyalleri verebiliyor. Burada al demiş. Şurada bir yerde sattırmış. Yani burada mesela şu trendde gördüğüm kadarıyla güzel çalışmış. Ama yani bunların aralığını ne kadar açarsanız o kadar iyi. Diğerini 0.8'de mi bırakmışız? 8'de bırakmışız, üzgünüm. Onu 8 değil, bunu 5 yapacaktım. Evet. Daha kısa ve daha uzun periyotlu. Birbirlerinin arasındaki sayıyı açarsanız sinyallerin kalitesi artar. Daha az hatalı sinyal verir ama biraz daha gecikir. Bu tüm hareketli ortalamalarda neredeyse böyle. Şimdi bunu Matrix'te göstermek istiyorum. Çok kişi bana soruyor. Tamam burada 2 tane line var ama normalde bir tane. Neden böyle? İşte biz ne yapacağız? Matrix'te nasıl açacağız diye soruyorlar. Matrix'te indikatör sınırlaması yok. İndikatör için herhangi bir sınırlama olmadığından o yüzden ben ikinci line'ı yani ikinci çizgiyi üzerine indikatörün eklemeyi uygun görmedim Matrix'te. Matrix'te şöyle bir şey yapabiliriz. İşte buradan T3'ü bulalım. T3'e bastık. Gördüğünüz gibi 807 orijinal ayarlarıyla buraya geldi. Kırmızı ve yeşil şeklinde. Evet, bir tane daha T3 açalım. Bunun mesela ayarlarını bu sefer ne yapalım? İşte 34'e 0.9 yapalım. Uygula bakın. İkinci çizgimizde burada çıktı. Bunun renklerini sonra siz değiştirebilirsiniz. Yani Matrix'te üst üste 2 tane T3 açarsanız oluyor. Tekrar bu parametrelerle uğraşmanıza gerek yok o zaman. Yani istediğiniz parametrelerde ikinci bir çizgiyi açıp kullanabilirsiniz. TradingView'da tekrar ediyorum bunu yapmamın tek sebebi TradingView'da indikatör sınırlaması var ve ücretsiz kullanan insanlar bir tane daha indikatör açtıklarında başka açamıyorlar. Aynı indikatör içinde ikinci line hani bu özellikten faydalanabilsin diye yaptım aslında. Evet, bunu zaten olayını anlatmıştık. O yüzden
ayarlarını gözle yapmanız her zaman daha iyi olur. Alıştığınız şeyle yapmanız daha iyi olur. Bu şekilde kullanacaksanız. Son yöntem, bu yöntem hareketli ortalamalarda da kullanılıyor. Fakat hareketli ortalama genel olarak uzun vadeli ise işte 50 barlık, 100 barlık, işte biz Mavilim'de de böyle yapıyoruz biliyorsunuz. 100 barlık hareketli ortalama, 200 barlık, bunlar ne kadar uzarsa o kadar değerleniyor ve fiyatların oraya çarpıp sekmesi daha önem kazanıyor. İşte yöntem 4'te de fiyat ve T3'ün temasları ile ilgili, bounce'larla ilgili yapılıyor. Burada işte kısaca gösterelim. Eğer eğim aşağıya doğruysa kırmızı bir T3'ümüz var ve olabildiğince dikse, yani böyle yatay olmasın, şurası gibi olmasın mesela. Burada çok ciddiye almıyoruz ama böyle bir aşağıya eğim var, eğimli bir durum var. Fiyat indikatöre yaklaşıyor, çarpıyor, burada short yani sat. Tekrar aşağıya düşüyor. Ama yataysa bakın eğimini kaybetmiş. O zaman bunu kullanamayız. Yani yatayda bu işlem geçersiz. Bakın burada da aynı şekilde geçerli. Ama eğimi yukarı verdiği an görüyorsunuz çarpıp yükseliyor. Yani burayı da bir çarpma gibi düşünürsek, yaklaşmışken veya çarpmışken, eğim yukarıyken, bakın güzel bir eğim varsa biz bu fırsatları değerlendirip bu yükselişleri yakalamaya çalışıyoruz. Burada mesela değdiği an al gibi düşünebiliriz. Buna da kısa bir örnek vereceğim ve bitireceğim sunumu. Evet, Garanti Bankası günlük grafikteyiz. Bakın burada mesela eğim yukarı, yeşil, yukarıya doğru olabildiğince dik bir açı var. Görüyorsunuz fiyat yaklaşıyor, çarpıyor. Burada al yapıyorsunuz, tekrar sekmeye. Burada tabii ne oluyor? Yani garanti yükselecek diye bir durum yok. Burada küçük bir stop belirliyorsunuz. Yani burada sizin riskiniz çok düşük oluyor. Yani şurada bir yerde siz al pozisyonuna geçtiğinizde stopunuz aşağıya kırarsa, yani çok küçük bir stop oluyor ama kazanç burada bakın güzel bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Aynı şey düşüşte de geçerli. Geliyor, düşüşte çarptı, çarpınca işte sat. Burada şimdi tekrar edelim, 8'i biraz daha büyütürsek, 13 yapsak, mesela 21 yapsak, o zaman şunu da yükseltelim. Hatta direkt 1 mi yapalım? Yaklaştıralım. Evet, 1 yaptım. Daha anlamlı olabilir. Bakın geldi yükseliş yeşil. Neydi şartımız? Yeşil olacak, yukarıya doğru olacak Tilson. Fiyatlar yaklaşacak. Değdiği an alışa geç. Stop'un burası. Mesela burada stop olabilirsiniz. Tekrar, yani bu bana içlerinde, yani yöntemlerin içlerinde en zayıfı olarak gözüküyor. Yani benim gözümde. Ve orijinal ayarlara geri dönersek, varsayılanlar deyince oluyor mu? Hayır, olmadı. 8'e 0.7 idi. Evet, orijinal ayarlara geri dönersek burada onu da göstermek istiyorum. Mesela yatayda bakın hiç o bounce'lar falan etkili olmuyor. Yani yatayda çok iyi çalışmıyor bu taktik zaten. Yani genel olarak indikatör yatayda çok iyi çalışmıyor ama trendde bence mükemmel, harika bir indikatör. Tilson'la ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sanırım bayağı uzun bir video oldu. Özet geçecektim. Ama 30 dakikanın üzerinde sanırım zaman geçmiş. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklamayı, eğer bir sorunuz olursa yorum yapmayı, olumlu olumsuz sorularınızı sormayı, elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz, karşınıza çıkan bu adresten. Ve yeni videolardan da haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiler, görüşmek üzere.